Merhaba. Bu videomda size oldukça eski bir geleneği anlatacağım. Orijinal adıyla Día de Muertos, yani Ölüler Günü. Ölüler Günü, Meksikalılar, İspanyollar ve Latin Amerikalıların kutladığı, amacı ölüleri anmak olan bir festival. Modern zamanlarda 5 Nisan'a denk geliyor. Başlangıcının Azteklere dayandığı biliniyor. Ölüler Günü, Cadılar Bayramı'ndan farklı olarak korkutma amaçlı değildir. Burada bulunan iskeletler ölenleri simgeler. Bu inanışın felsefesine göre gerçek ölüm unutulunca olur. Festivalin amacı da ölenlerin unutulmamasını sağlamak. Bu amaç doğrultusunda ölmüş olanları simgeleyen şekerden kafatası biblolar, ölenlerin sevdiği kokuların, süslemelerin bulunduğu sunaklar yapılır. 31 Ekim ila 2 Kasım arasında kutlanan bu festivalin en renkli görüntüleri Meksika'da gerçekleşir. Azteklerden beri kutlanan Ölüler Günü, renkli kostümlerin, ihtişamlı geçitlerin, kadife çiçeklerin festivalidir. Ölüler Günü festivalinde aileler bir araya gelir, atalar anılır ve festivale özel yemekler pişirilir. Bu videoda Ölüler Günü Festivali'nin renkli dünyasını beraber keşfedeceğiz. Aztek mitolojisine göre Mictlantecatli, ölülerin ruhunu koruyan, onlara nöbetçilik yapan bir ölüm tanrıçasıdır. O dönemde yaşayan Aztek halkı, tanrıçayı ziyaret ederek ölen yakınlarına baktığı için tanrıçaya teşekkürlerini sunarlardı. Meksika'da kutlanan Ölüler Bayramı, Hispaniklerin atalarını anmak için bir araya geldikleri bir festivaldir. Bu festivalde kadife çiçekleriyle süsledikleri alanlarda dua ederler ve ölenlerin sevdiği kokular, tütsülerle sunaklar hazırlarlar. Karıştırıldığı üzere Ölüler Günü, Cadılar Bayramı'nın Meksika versiyonu değildir. Cadılar Bayramı'nın korkutma ve yaramazlık üzerine olan yapısının aksine, Ölüler Günü'nde renklerin ve hayatın ön plana çıktığı barizdir. Festivalin kökenleri ise oldukça eskiye dayanıyor. Ölüler Günü'ne hayat vermiş toplumlar, eski Meksika halklarından biri olan Aztekler, Azteklerden daha eski olan Pre-Kolombiya halkı Toltekler ve eski bir Meksika El Salvador halkı olan Nahualardır. 2008'de UNESCO tarafından tanınan bu bayram, günümüzde tüm farklı etnik ve kültürel kökenlere sahip Meksikalılar tarafından kutlanılıyor. Hristiyan geleneğinde ise Souls Day veya All Saints Day olarak karşımıza çıkıyor. Meksika'da Ölüler Günü Festivali'nin en yoğun kutlandığı yer tabii ki başkent Mexico City. Renkli geçit törenleri ve devasa festival arabaları eşliğinde onlarca kostümlü insanın şarkılar söylediği Mexico City sokakları adeta bir görsel şölen sunuyor. Hareketli yapısıyla bilinen Meksika halkı Ölüler Günü süresince en renkli ve dikkat çekici kostüme sahip olmak için bir nevi yarışa girerler. Peki nedir bu kostüm? Catrinas. Catrinas, 20. yüzyılın ilk yarısında Meksikalı çizer Guadalupe Posadas'ın yarattığı bir karakter. Posadas, ölüm kavramını insanlaştırır. Meksika toplumunun Avrupa hayranlığına bir eleştiri olması için iskeleti bir Fransız kadını gibi giydirir. Hatta ona bir isim bile verir. Calavera Garbancera. Posadas'ın ünlü sözü "Todos somos calaveras", yani "hepimiz iskeletiz" sözü bu karakterin temeline ışık tutar. Özünde her birimiz aynıyız mesajı taşır. Posadas'ın kabri bu sebeple Ölüler Günü Festivali'nin popüler ziyaret noktalarından biri haline gelir. Şimdi Mexico City'deki kutlamalara dönelim. Katrina şeklinde giyinmiş insanlar büyük bir geçit töreniyle Ölüler Günü Festivali'ni başlatır. Geçit töreninde ataları anmak adına büyük altarlar kullanılır. Bu altarlar ruhları davet etmek için yapılır. Yani dua etmek için kullanılmazlar. Kadife çiçekleriyle süslenen dev sunaklarda heykeller bulunur ve yine kostümlü görevliler tarafından çekilir. Hatta 1 Kasım 2014'te tam 500 kadın Katrina şeklinde giyinerek Mexico City'deki geçit töreninde toplanmış, Guinness Rekorlar kitabına toplanan en büyük kostümlü kadın topluluğu olarak girmişler. Meksika mutfağı lezzetleriyle bizi her daim kendisine çekse de festival döneminde yapılan özel tarifleri de atlamamak lazım. Bunlardan birisi de pan de muerto. Anason tohumları eklenerek yapılan tatlı ekmek. Hamurdan yapılmış kemikler ve kafatasıyla süslenir. Bu kemikler bazen yuvarlak şekilde dizilerek hayatın döngüsünü sembolize eder. Kenarlara da yine hamurdan yapılmış gözyaşları eklenir. Festival döneminde Meksika'daysanız denemeden dönülmemesi gereken bir lezzet. Bir diğer bayram tatlısıysa yine kuru kafa şeklindeki şekerler.
17. yüzyılda İtalyan misyonerlerden öğrenilen tatlı boyama sanatı, Ölüler Günü Festivali'nde de kendisini gösteriyor ve farklı boyut ve şekillerde müşteriye sunuluyor. Ölüler Günü Festivali süresince bu şekerleri her köşe başında görebilirsiniz. Oturduğunuz bir restoranda veya başka bir yerde etrafı süsleyen renkli kağıtları fark edeceksiniz. Delinmiş kağıtlardan yapılan bu göz alıcı Meksika geleneği, festival döneminde sadece restoranları değil tüm sokakları süslüyor. Esnaflar düzinelerce kağıdı üst üste dizdikten sonra çekiç ve keski malzemeleriyle dantel işler gibi desenleri oluşturmaya başlıyor. Sadece Ölüler Günü için yapılmasa da ataların anıldığı sunakları süslerken oldukça büyük bir öneme sahip. Desenlerse rüzgarı ve hayatın kırılganlığını simgeliyor. Meksika'nın folk şarkılarına baktığımızda Xochimilco La Leonora, yani ağlayan kadın hayaleti gözümüze çarpar. Anlatıya göre kendi çocuklarını öldüren bu kadın pişmanlıkla sokaklarda dolaşır ve geceleri "Ay mis hijos", yani "ah çocuklarım" diye bağırır. Bu efsane ise koloni döneminde bir Aztek tanrıçasının Hristiyanlaştırılmasıyla üretilir. Orijinal hikayede Aztek tanrıçası "ah çocuklarım" yerine Aztekleri kurtarmak için onları nereye götürebilirim diyen bir kadındır. Adına şarkılar yazılır ve tiyatrolar sahnelenir. Meksika kültürü yüzyıllar boyunca ölümü dışlamak için değil, ölümün bir tabu oluşunu ortadan kaldırmak için evrildi diyor antropolog Dr. Lomnitz. 1970'lerde Ölüler Günü anma törenleri yeniden canlandı. Hükümetler ve kamu kurumları bu günü toplumsal bir gösteriş malzemesi olarak kullandı. Turist çekmeye başladı. Okullar daha büyük sunaklar inşa etti ve şirketler de bu resme dahil oldu. Tüm bu alanlar Meksika'ya yavaş yavaş sokulmaya çalışan Cadılar Bayramı'na bir tepki olabilir. Evlerde aileler tütsülerle, parlak renkli süslemelerle, çiçekler ve yemeklerle ölüleri çekmek için sunaklar hazırlıyorlar. Bütün aile bir araya geliyor. Kısacası ölüler ve yaşayanlar diyor. Ölüler Günü teması Beyaz Perde'nin de bir parçası olmuş durumda. James Bond serisinin 2015 yapımı Spectre filmi Ölüler Günü Festivali ile açılıyor. 2017 Disney Pixar yapımı Coco ve mutlaka izlemenizi tavsiye ettiğim 2014 yapımı The Book of Life'da Ölüler Günü temasını barındıran başarılı yapımlar arasında. Ülkelerin bu şekilde farklı gelenek, etkinlik ve festivallerinin yer aldığı bir video serisi yapmayı düşünüyorum. Bu video serisinin gelmesini istiyorsanız videoya bir like bırakarak ifade edebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.